Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim dünkü dersimizde Hazreti Adem Efendimiz ve Hazreti Havva Anamızın vefatından bahsettik. Orada gelen iki tane yorum var. Oradaki yanlış bir anlaşılmayı düzeltelim. Birincisi 1024 yaşında vefat eden Hazreti Adem Efendimiz'den bir yıl kadar sonra vefat etmiş Hazreti Havva Anamızın 1074 yılında o vefat ettiğini söyleyince bir kafa karışıklığı olmuş. Aradaki 50 yıl nedendir? El cevap. Hazreti Havva Anamız Hazreti Adem Efendimiz'den biliyorsunuz ki bir gün önce dünyaya geldiler. Dünyanın bir günü ise cennetin 50 yılıdır. Dolayısıyla aslında yeryüzünde Hazreti Havva Anamız Hazreti Adem Efendimiz'den 50 yaş ileridedir diye tabir edebiliriz. Tabi şimdi burada bir başka kafa karışıklığı da doğmamalı. Şu anlamda Hazreti Havva Anamız cennette 18 yaşında, Hazreti Adem Efendimiz 33 yaşında. Dünyaya geldiklerinde biz onları sıfır kabul ediyoruz. Yani cennetteki hayatlarını kabul etmiyoruz. Sıfırdan başlatıyoruz ama Hazreti Havva Anamızın dünyada geçirdiği bir yılın üzerinden aslında 50 yıl sonra Hazreti Adem Efendimiz yeryüzüne geldiği için Hazreti Havva Anamız Hazreti Adem Efendimiz'den 50 yaş daha geç olmuş oluyor. Buradaki matematik bu. İkincisi 279 evlat Hazreti Havva Anamızdan doğan batınların o dönemdeki çeşitliliği, ana çeşitliliği, yani birinci batından sonra gelenler ki bugün aslında onu anlatıyor olacağız sizlere. 72 millet kavramı. Hazreti Havva Anamız kaç tane doğum yaptı ve bu doğumlar nasıl şekillendi diye ifade edeceğiz. Kavimlerin yönlerinin belirlendiği ve kavimlerin şekillerinin ifadelendirdiği bir döneme geçiyoruz şimdi yavaş yavaş. Hazreti Adem Efendimiz, Hazreti Havva Anamız yoklar artık dünyada. Hazreti Adem ile Hazreti Havva Anamızdan doğan toplamda 8 batınlık bir doğum var. Batından şunu kastediyoruz. Hazreti Havva Anamız bir batında 4 tane çocuk doğuruyor. Yani bir batında ikiz doğuruyor, bir batında bir ikiz daha doğuruyor. Bunlar yakın dönemde söz konusu oluyor ve toplamda 4 adet oluyor. Şimdi bu 4 adet ikiler, yani kız oğlan kız oğlan, toplamda böyle 8 tane doğum dönemi diye tabir edeyim ben size. Toplamda 28 tane evladı doğuyor Hazreti Havva Anamız. Bunların ilk batını, yani ilk Hazreti Havva Anamızın doğum yaptığı yaşları, yılları 15. yıl. Mesela ilk 4 tane evladın doğduğu 15. yıl. Sonrakinde 40. yılında 4 tane daha doğuruyor. Sonra 50. yılında bir 4 daha doğuruyor. Sonra 60 yıl geçiyor, 300 doğuruyor mesela 4. batında. Yani bunlar aslında kuşaklar diye de tabir edebilirsiniz. İnsanlığın ilk döneminden bahsediyoruz. Dolayısıyla rakamsal bir hata yok. Sadece dinleyicilerimiz o cennet ve dünyadaki zaman kavramını unutmuş olabilirler. Belki oradan kaynaklandı. Mesela 4. batında doğan 3 tane evladı var. Bir kız, bir oğlan ve bir oğlan daha doğuyor. 4. batının 2. bölümünde. Hayvan ısırığıyla bir yılanın ısırmasıyla vefat ediyor Hazreti Havva Anamızın evladı. Bugün bunu neden anlatıyoruz? Şunun için. Biyolojik anlamda baktığınız zaman çocukların arasında geçen 50 ila 70 yıl arasındaki farklılık Allah-u Zülcelal'in bir ikrami ilahisi olarak toplulukların birbirlerinden ayrışmasına ve milletler kavramının temelinin iktisabına denk geliyor. Bir topluluk doğuyor. Bir kız bir oğlan, bir kız bir oğlan ve bunlar kardeş değiller. Fiziksel olarak genomlara ayrı. Çünkü dedik ya Hazreti Adem ve Hazreti Havva Anamızın 92 kromozomlu canlılar cennette. Biz de cennete gittiğimiz zaman yine 92 kromozomlu olacağız. Vücut yapımızın ihtiyacı buna göre çünkü. Zira DNA bizim vücudumuzun asli şekli değildir. Bir ayna yansımasına tekamül eder. Bu süreç biyolojiye ait olan bir alan. Ama Cenab-ı Hakk'ın ikram-ı ilahisindedir ki aralarında bu kadar zaman geçiyor olması birisinin torunu doğduğunda diğerinin evladı doğmuş oluyor. Bunlar arasındaki akrabalık ilişkilerinde birbirlerinden ayrılmış 150 tip ana genom tipi meydana geliyor. Yani sarışın, buğday tenli, mavi gözlü, yeşil gözlü, farklı kan grupları
Bunların birbirlerinden ayrışma sürecini yaşıyoruz. Dünya tarihinin ilk insanları aslında Hz. Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarıyla başlamış bir süreç değil. Hz. Adem Efendimiz'den Hz. Nuh Aleyhisselam'a kadar geldiğimiz süreçte de bir genom taşınımı söz konusu olduğu için bunu ayırmamız lazım. Tabii Nuh Aleyhisselam döneminde bu 150 genom tipinin biz temelde 72 genom tipine geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizler bugün 72 millet kavramını aslında Nuh Aleyhisselam dönemi için söylüyoruz ama Hz. Adem Efendimizin dönemine gittiğimizde 151 genom tipi var. Bunlardan birisi vefat etmiş oluyor. Böylece birinci kuşağın torunuyla ikinci kuşağın büyüğü söz konusu olduğundan farklı milletlerin yapı taşları oluşmuş oluyor. Bu büyüklük ve küçüklük kavramı aile ayrı da aileler olmasına sebep olur. Zira birinci kuşakta meydana gelen evlilik bir sülaleyi oluştururken bundan doğan ikinci kuşak ikinci bir sülaleyi doğuracak. Bu sülaleler arasındaki genom geçişleri de yeni ilişkileri meydana getirecektir. Dolayısıyla İslam tarihinde biyoloji açısından bakıldığında bu çeşitliliğin olabilmesi için çocukların birbirlerinden uzak yıllarda doğmuş olması, bu uzak yıllarda toplamda 28 evladın çift olarak sayıldığında 8 batında meydana gelmiş olması, sadece Hazreti Şit Aleyhisselam'ın tek evlat olarak doğması, o da Nuh Aleyhisselam'ı taşıyor olması ve aslında 7 temel esas bir de Nur-u Muhammedi'nin taşıyıcısı düşünüldüğünde 152 genom, bir de vefat eden var çünkü. Geriye 151 genom kalıyor. Aktarım esasına döndüğümüz zamansa biz bunun nihayetinde Nuh Aleyhisselam döneminde 72 genom tipine dönüştüğünü görüyoruz. Genomdan kastettiğim şey biyolojik olarak ana çeşitlilik, farklılık, sarı ırk, beyaz ırk, zenci ırk, buğday tenli ırk, sonra da bunların melezleşmeleri başlayacak ama 72 ana tipten bahsediyoruz Nuh Aleyhisselam'dan sonra. Hz. Havva anamız yeryüzünden göçtüğü zaman bunların arasındaki genom çeşitliliği aradan geçen 1000 küsür yılın ki başında sebebini anlatmıştık. Sebebiyle artık topluluk itibariyle yaklaşık 30 bin ila 40 bin insan arasında bir zaman diliminden bahsedebiliriz. Çünkü yeryüzüne geldikten sonraki hemen doğumundan ardından 1000 yıla aşan sürede gerçekleşmiş olan doğumlar doğal olarak bizi yaklaşık 30 ila 40 bin kişilik bir insan topluluğuna götürmekte. Dünyanın en gerçekçi genom değişiminin yaşandığı bu dönem özellikle insanların sağlıklı ve sıhhatli olmasında temel mekanizmasını oluşturmakta. Zira herkesin iddia ettiği gibi bir akraba evliliği herhangi bir şekilde burada zaten söz konusu değil ama akraba evliliğiyle başladığında temel genomlar korunduğu için 7. kuşak olan Şit Aleyhisselam haricinde yapı itibariyle biz burada bambaşka bir sistemle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla insanoğlunun meydana geliş serüveninde bu kuşakların arasındaki zaman farklılıkları 15, 40, 50, 60, 80, 110 şeklinde devam eden süreç farklılıkları bizlere kuşakların, sülalelerin, ailelerin oluşabilme imkanını doğuruyor ve bu imkanda topluluk değişimine merkez oluşturuyor. Böylelikle hem Hz. Adem, Hz. Havva anamızın yaş farkını anlatmış olduk hem de doğum matematiğini biraz anlatmış olduk. Çünkü o dünkü dersimizde anlatmış olduğumuz rakamlar birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşağa doğru Hz. Havva anamızın ilk dönem evlatlarından bahsediyoruz ama toplam doğum miktarı 28 adet ve çiftleriyle beraber ifade etmiş olduk. 7. kuşaktan doğmuş olan Şit Aleyhisselam ise Nur-u Muhammedi'yi taşımak üzere 6. kuşaktan teyze üzerinden akrabası olan Mahlai ile evlendiğini göreceğiz. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Havva anamızdan sonraki ilk kuşakta Nur-u Muhammedi'nin taşıyıcısı olarak Şit Aleyhisselam'ın eşinin de 6. kuşaktan olması genom çeşitlenmesinde önemli bir zirveyi bizlere işaret etmiş oluyor. Yarın Allah nasip ederse 7. kuşaktan sonra 7. kuşaktan itibaren gelmiş olan yeni bir peygamberlik dönemiyle karşılaşıyor olacağız. Şit Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Hz. Adem Efendimiz'den sondan önceki evladından bahsediyor olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.